Monica, Hristiyanlığın Roma pagan inancından devşirme olduğunu söylüyorlar. Mesela ekmek ve şarap ayinleri Mitra'nın pagan tanrısı ritüellerinde vardı. Romalılar Saturnalia Pagan Festivali için 17-23 Aralık arasında çam ağaçları kullanırlardı. Paganlar bazı ritüelleri Hristiyanlıktan önce kullandıkları için Hristiyanlık pagan dininin bir devşirmesi değil. Burada iki mantık hatası var. Bu soruya göre iki unsur varken aslında 4 karışmış unsur vardır. İlk olarak X unsuru ondan önceki gelen Y unsuruna bağlı olması eşittir, kopyalama, çalma, kavramların karışması, devşirme vesaire vesaire düşünüşü var. Bunun mantık hatasının iki kısmı vardır. İlki olarak her şey ondan önceki gelen şeylere bağlıdır. Bu gezegende zaman kavramı var olduğu için şu anki yaşadıklarımızın önceki yaşadıklarımıza bağlı olması şarttır. Şart olduğu için herhangi bir felsefeye Hristiyanlık olsun, vejeteryanlık olsun sorun çıkarırsa bütün felsefelerimize aynı derecede sorun çıkarmış olur ve hiçbir şeye inanmamız mümkün olmaz. Bu gerçeğin var olmasını, yani her şey her şeye bağlıdır gerçeği, bir sebep-sonuç ilişkisinin nedenselliğinin işareti olarak almamız yanlıştır. Bilmemiz gereken iki terim var burada, nedenselliğe karşı bağlılaşımlık. Bunların nasıl farklı olduklarını hızlıca tanımlayalım. Seninle beraber oturduğumuzda eğer kızıp surat asıyorsam, sırf sen de oradasın diye kızmamın sebebi sen olmak zorunda değilsin. Telefonumda gördüğüm bir mesaja kızmış olabilirim. Buna rağmen aynı yerde olduğumuz için surat asma eylemime bağlısın. Mesela kalkıp suç işlersen ve sen de tanık olarak mahkemeye çağrılırsan, evet kızdığını gördüm demek zorunda olursun. Demek ki iki unsurun bağlı olmaları birisinin öbürünün sebebi olması anlamına gelmez. Konumuza geri dönelim. Bu soruda nedensellik ile bağlılaşımlık yani korelasyon karışması var. Bir unsurun başka bir şeye bağlı olmasından tek anlamamız gereken şey yoktan yani dünyanın zaman kavramına uymayan sihirli bir vakumdan gelmediğidir. O kadar. Örneğin ormandaki A ağacının bugün yaprak dökmesi, B ağacının yaprak dökmesinin sebebi değildir. Her ikisi de aynı doğa kurallarına uydukları için aynı olguda bulunuyorlar. Yine de bağlılar ama bu bağlantıya ne kopya ne de çalma ne de devşirme denilir. Aynı şekilde Hinduizm veya İslam'a göre Allah'ın veya Brahman'ın nuru vardır. Hinduizm İslam'dan önce gelişmiş bir dindir. Bu bağlamda İslam'daki bu inancın Hinduizm'den bir gelişim olduğu sonucuna mı varmalıyız? Bir hususta benzerlik bir inancın diğerinden geldiğini göstermez. Benzerlik otomatik olarak bir nedensellik teşkil etmez. Açık olsun diye daha akılda kalıcı bir uydurma örneği vermek için, diyelim ki 5000 sene önce Hindistan'da yaşayan insanlar evlerine girerken mavi terlik giyerlerdi. Hatta diyelim ki Hinduizme bağlı olarak giyerlerdi çünkü dini sebeplerden dolayı temizliğe önem verilirdi. Sonra 700'lü yıllarda Hindistan'dan geçen İpek yolunda kervanların Suudi Arabistan'dan geçerken mavi terlik giyen deve sürücüleri vardı. Medine'de oturanlar da alıp giymeye başladılar ve 300 sene sonra diyelim ki Medineli Müslümanlar evlerine girer girmez hala mavi terlik giyiyorlardı. Bu, İslam'ın Hinduizm'den devşirme olduğunun işareti olarak algılanmaz. Terlik giyminin nedenini de imama sorup Allah temizliği sever diye bir cevap alsak bile, yani Hinduizm'in aynı eski cevabı bu devşirme değildir. Bağlılar ama mantık ilmi kullandığımızda bundan tek anladığımız şey bir vakumda ortaya gelmediği gerçeğidir. İkinci hata, aynı tarz gelenek zamanla farklı bir yerde tekrarladığında ilk gelen eylemin sonradan gelmiş eylemlere belli bir şekil ya da tarz vermesi, mesela terliğin mavi olması ya da temizliği temsil ettiği ya da ritüel için kullandığımız unsurların ekmek ve şarap olmaları, sonradan gelmiş eylemin kendine has olan bir kimliği olmadığının işaretidir düşüncesi vardır. Bir eylem öbüründen önce geldiği için geleneğe belli tanıdık bir şekil vermiş olabilir ve bunda sıkıntı görenler şekli inanç ile karıştırıyorlar. Diyelim ki o aynı ormandaki A ağacının tohumu zamanla B ağacına dönüştü, şekli belirledi
Şekilden bahsediyorsak A ağacı bir nevi B ağacının atasıdır. Böyle olunca bile ne A ağacından bir şey çalınmış ne de B ağacının ayrılığından, öz kimliğinden ne de ayrı mevcudiyetinden bir şey azaltılmış değildir. Hristiyanlıktan önce özellikle şarap kullanmak pagan bir ritüelinde vardı. Öyleyse Hristiyanlık yanlış uygulanmış, bükülmemiş paganizmdir demek, öyleyse B ağacı yanlış uygulanmış, bükülmemiş ağacıdır demek gibidir. Çünkü şekil, bir terliğin mavi olması, inanç, İslam'da tek Allah var ama Hinduizm'de her şey Tanrı'dır ile karıştırılıyor. Terliğin beyaz değil de özellikle mavi olmayı ya da süt değil de özellikle şarap kullanılması inançla ilgili bir şey ifade etmez. Hassas ama aşırı açık olan son bir örnek vermek için. Afrikalı Amerikalıları biliyorsunuzdur. 400 sene önce köle olarak zorla Afrika'dan Amerika'ya getirilen mensuplar vardı. Bu son yüzyılda kölelik Amerika'da yasaklandığı için artık özgür insanlar olarak yaşıyorlar. Kafkasyalı birinin siyasi bir Amerikalının yanına gidip "Sen aslında Amerikalı olamazsın. Bir çeşit tuhaf, bükülmemiş Senegalli olmalısın. Ten rengin koyu çünkü" demesinin nasıl yanlış olduğunu hemen görüyoruz. Ama burada bir değil de iki sıkıntı var. Yanlış diye evet sıkıntılı ama aynı zamanda mantıksal bir sıkıntı da var. Neden? Çünkü yüzyıllar önce bambaşka bir ülkeye belli bir renk aracılığıyla bağlı olmaları, tam Amerikalı olmaların ve başka hiçbir şey olmamaların gerçeğini geçersiz kılmaz. Dolayısıyla ekmeğin ve şarabın dini bir ritüelin bir parçası olarak tüketilmesi ya da bir çam ağacının aralıkta süs olarak kullanılması olgularının birden fazla yerde bulunması, yani şekil yoktan gelmediği için Hristiyanlıktan önceki bir şeyden gelerek ritüelimize belli bir form katmış olabilmesine ne kopya, ne çalma, ne de devşirme olarak algılanmaz. Bu arada şarap ve ekmeğe gelmişken o ritüel İsa'nın son fısıh sederinde içtiği ve yediği ekmek ve şarabı anımsamak için yapılır. Kendisi Tanrı'nın fısıh kuzusu olmasına atıfta bulunmak için özellikle seder yaptı. Bu da Yahudilerin binlerce yıl boyunca yaptıkları bir şey olmasına rağmen bizim Hristiyan olarak aynı unsurları kullanabilmemizin gerçeğiyle birbirlerini dışlayan kavramlar değillerdir. Herkese esenlikler.